Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi uzman doktor Hüseyin Metin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hüseyin hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun tekrardan sizi görmek çok güzel. Aynen sizleri de öyle. Sağ olun. Hocam hep botokstan bahsediyoruz. Güzellik adımlarından biri ama bugün biraz da migren botoksundan bahsedelim. Migren botoksu nedir? Ya şimdi şöyle, migren için hani bu işi uygulamak için ilk önce kişinin migren tanısını alması lazım. Hani nörolog tarafından görülüp migren tanısı aldıktan sonra hani biz işin tedavi kısmında yer alıyoruz. Bu da hani 25-30 yıldır kullanılan bir tedavi şekli aslında. Sadece nörologlar yapıyordu eskiden ama şimdi bizim alanımıza da girdi. Tedavi usulü olduğu için de işe yarayan bir işlem olduğu için de yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Migren botoksu hani nasıl kullanılması gerekiyor? Hani onu çok iyi biliyor olmanız lazım. Hastayı iyi seçiyor olmanız lazım. Hastaları iyi seçmiyorsanız ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama iyi seçilmiş hasta nedir? İşte bir ayda 15 gün baş ağrısı çeken, işte ayda 2 defa en az migren atağı geçiren, bu tür bir hasta sizin alanınıza girebilir. Böyle bir hastanız varsa buna migren botoksu uygulayabiliriz diyebiliriz. Yani migren botoksu istiyorsak konfor alanının bozulması lazım. Aşağı ağrıların ciddi olması lazım. Başa sefer mide bulantısının olması gerekiyor. Aynen. Peki bu uygulama farklı mı diğer botokstan? Evet, farklı. Hani biraz daha botoksu hani fazla kullanıyoruz. 2 flakona kadar botoks kullandığımız hastalarımız oluyor. Normal üst yüz botoksuna benzeyen bir başlangıç oluyor. İşte alın bölgesinden başlıyoruz. Sonra temporal bölgeye geçiyoruz. Sonra oksipital bölge. Sonra boynun arka kısmı. Sonra da trapeze uyguladığımız bir botoks çeşidi aslında. Evet. Peki bu botoks kimlere uygulanır hocam? Yani belli bir kişi aralığı var mıdır? Uygulayabildiğiniz ya da uygulayamayız dediğiniz kişiler. Uygulayamayız dediğimiz kişiler aslında normal botoksun uygulanmayacağı insanlar. Hani işte hamileler, süt verenler, işte o bölgede ciddi bir hani uygulayacağınız bölgede ciddi bir enfeksiyonu varsa, işte kanser hastasıysa bu tür hastalara uygulamamız çok uygun olmaz. Ama kişi gerçekten ben migren ataklarını geçiriyorum, konfor alanım çok bozuluyor. O zaman bu kişiyi gerçekten rahatlatmak için kullanmamız gereken bir yöntem. Peki hocam etki süresi ne kadar sürer? Etkinliği ne kadar kalır? Şimdi normal botoksla aynı aslında ama yani ortalama 4 ay sürüyor. Yani 4-6 ay diyoruz diğer botoks için ama migrende bunu 4 ayı geçirmemek gerekiyor. Çünkü ondan sonra hafif hafif ağrıları başlamaya başlıyor. O yüzden ortalama 4 ay diyebiliriz. Peki yan etkileri var mıdır hocam? Yan etkisi hani kişinin hani yapan kişiye bağlı olarak olabilir ya da kişinin tanısının doğru olup olmamasına bağlı olarak olabilir. Eğer iyi bir el yapmıyorsa hani o zaman farklı yerlere yaparsa hani kişinin de kaş düşüklüğüne kadar ya da başka yerlerde mesela çiğneme kaslarını kullanamamasına kadar ciddi sorunlar olabilir. Ya da kişinin gerçekten migren tanısı hani düzgün konulmamıştır. Yoksa mesela migreni yok ama yapıldı. Migreni yoksa yapılmışsa hani çok büyük sıkıntı olur mu? Hani bir 4-6 ay kadar hani o kaslarını kullanamayacağı için hani eğer doğru yere yapamazsanız hasta boynunu bile dik tutamayabilir. Yani böyle yan etkileri olabiliyor. Yüksek dozdan kaçınmak lazım diyebiliriz Tabii o zaman. ki yani hani normalde işte iki flakonu geçmemesi lazım bence. Yani çünkü alan geniş olduğu için hani belirli dozlarda kullanıyorsunuz. O da anca yeterli oluyor. 1,5 ila 2 flakon arasında botoks gider bu olayda. Hangi ürünleri kullanıyoruz hocam? Ürün olarak hani FDA onaylı ürünleri kullanmamız gerekir. Hani piyasada çok hani isim olarak piyasada çok ürün kullanılıyor ama hani 3 tane FDA onaylı ürün var. Onları kullanabilir. Zaten botoks ismini zaten kendinden alıyor. Peki hocam sulandırılma şekli diğer botokstan farklı mı? Yani aslında normal olması gerektiği kadar sulandırılmaz. Normal dozlarda sulandırılır. Evet. Sadece uygulama yerlerini daha farklı Evet, aynen kullanıyoruz. öyle. Çünkü hani aşırı sulandırma olayın daha kısa sürede bitmesine sebep olabilir. Daha az sulandırma da kişide değişik yan etkilere sebep olabilir. Biz çok duyuyoruz hocam çünkü çok sulandırdılar. Bizim botoksumuz hızlı geçti gibi.
O hadi hastaların hani kronik rahatsızlıkları varsa, yani genelde ben bunu yapan eğer doktorsa, hani şimdi doktor dışı insanlar da bu tür şeylere yelteniyorlar. Doktorsa ben bunun normalin dışı sulandıracağını düşünmüyorum açıkçası. Doktorlar çünkü etik çalışırlar. Ama hani merdiven altı bir yere hani ya da kişi kendini doktor diye tanıtıp da yapıyorsa o zaman oralarda sıkıntı çıkabilir. FDA onaylı olmayan ürünleri kullanırsa sıkıntı çıkabilir. Yani ben doktorların öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Ve hani düzgün ürünlerde kullanıldığını düşünüyorum. Migren botoksuna bir yaş aralığı var mı? Her yaş grubuna, hani normal estetik amaçlı botokslarda belli bir yaşın gelmesini bekliyoruz ama hani olur da Şimdi her normal yaşı sıkıntı botoksta çekebilir 25 yaş ve üzerine çünkü diyoruz. estetik amaçlı Evet, olduğu için öyle yani o diyoruz biraz ama daha keyfe keder bir iş. Ama bunda hani reşit olduktan sonra eğer ciddi bir migren atağı geçiriyorsa hasta yapılabiliyor değil mi? reşitlikten sonra kullanılabilir. Eğer reşit olmadan önce de hani kişinin tanısı var, işte velisiyle beraber geldi o zaman yine yapılabilir diye düşünüyorum açıkçası. Hocam 2 soru soracağım. Öncelikle ağırlı bir işlem mi? Migren botoksu. Bir ikinci soru, ben size yaptırdıktan kaç gün sonra rahatlamaya başlarım? Ağrılı bir işlem değil. Normal botoksla aynı ağrıya sebep oluyor. Hatta hani boyun arkasına doğru gittikçe kişi hiç ağrı hissetmez. Çünkü zaten çok ince iğneler kullanıyoruz. Ancak alın bölgesinde biraz ağrı çekerse çeker. Çünkü işlemi uygularken hani belirli bölgelerde belirli uzunlukta iğneler kullanmanız gerekiyor. Hani alın bölgesine normal 13 mm iğneyle başlarsınız. Temporal ve oksipitalde işte 4-5 mm'lik mezoterapi iğnesiyle yaparsınız. Sonra boyuna geçince yine 13 mm iğneyle yaptığınız için ve hani bu 33, 34, 35 gauge'luk iğne olduğu için kişinin ağrı çekmesini beklemiyoruz. Ancak toksinden dolayı hani toksin kendisi biraz yakıyor çünkü asetilkolin reseptörleri üzerinden etki gösterdiği için toksinin bir ağrısını duyabilir. Ha, kişiye eğer çok ihtiyaç varsa ağrı kesici kremle başlayabilirsiniz. O zaman bir sıkıntı olmaz. Ha, işlemi yaptık, ne zaman etkisi başlar? Normal botoks gibi 3. günden itibaren kişinin ağrılarının azaldığı. Baş ağrıları azalmaya Evet, başlar 3. aynen. günden itibaren. Ama ilk 3 gün böyle hafif baş ağrısı da çekebilir hasta. Peki hocam yine bu bir konfor alanı sağlamak için biz yapıyoruz. Hani biraz rahatlatıyor bizi. Aslında bir merak ettiğim bir işlem daha var. Terleme botoksları. Bunlar da konforu bozan bir şey. Evet. Biraz bahsedebilir misiniz? Hangi bölgelere yapıyoruz? Yine Terleme- kullanım dozları. Terleme botoksu hani işte kişinin terlediği bölgeye göre aslında işte koltuk altı, el içi, ayak altı kullandığımız bölgeler. Hani yaparken de cetvelle aslında hani böyle göz kalemi gibi bir kalemle kare kare bölgeleri ayırıp birer santimetre kare arayla o 1 santimetrelik bölgeye, her bölgeye işte belirli 0-3 dizgemlik yani 3 dizgemlik dozlarla yapılabilir. Bu koltuk altında çok fazla ağrı çekmez hasta ama el içinde nispeten ayak altında da Biraz ağrı oluyor. biraz ağrı olabilir. Yine o da hani iğne girişinden dolayı da olabilir çünkü el içi ve ayak altı biraz hassas. Ama toksin hani yine ağrıya sebep olduğu için bir miktar ağrı çeker. Ama hani yine hastanın konforunu arttırmak için işte anestetik kremler sürerek olayı biraz daha hafifletebiliriz. Konforu sağlıyor mu hocam gerçekten avuç terlemesi, ayak tabanı? Evet, sağlıyor. Yani ciddi düzeyde azalıyor. Çünkü hani öyle hastalarımız oluyor ki mesela el sıkıştığınız zaman eliniz ıslanıyor. Hani gerçekten durduğu yerde terliyor. Onun ciddi düzeyde azaldığını görüyoruz. Yani. Bayanlara da özellikle ellerini saçlarına sürdüğünde orası ıslanmış oluyor bir Evet, şekilde. aynen. Yani Yani. elinden Fenlerimiz damlıyor bozuldu böyle diyor. bazen. Evet, Öyle elinden ciddi dam- bir hani terleme sorunu bunun yaşayan değişik oluyor. ameliyatsal yöntemleri de var göğüs cerrahlarının kullandığı ama hani kişi ameliyat olmak istemiyorsa bizimki daha konforlu bir işlem oluyor çünkü ameliyata girdim, çıktım. Yani çok ciddi Peki sıkıntılar. Hüseyin Hocam, o etkisi geçtiği zaman ilk başladığı ana mı dönüyor? Yani hiçbir azalma olmuyor mu? Düzenli yapılan bu el botoksuna, migren botoksuna hani bir kalıcı etkisi hiçbir zaman olmuyor mu? Kalıcı etki şöyle yani olmaz aslında çünkü reseptör ilişkisi olduğu için toksin gidiyor, reseptöre bağlanıyor. Süresi dolunca da o reseptörden ayrılıyor. Ha, bir miktar %10-20 belki hafiften azalıyordur çünkü kullanmamaya bağlı. Evet, öyle. Hani kasların kullanılmamasına bağlı. Belki %20 düzeyinde hani ciddi bir konfor düzelmesi oluyordur ama tekrarlanması gerekir çünkü bu hani enzim, substrat ve işte reseptör ilişkisi olduğu için
Yani toksin geliyor, asetilkolin reseptörüne bağlandı. Sonra işi bitince ayrılıyor. Evet, arayı çok açmamak gerekiyor aslında. Aynen, yani 4 ay olduğunda bu işlemin tekrarlanması gerekir. Özellikle migrende, çünkü atak şeklinde tekrardan ortaya çıkacağı için, hani kişi zaten bunun farkında olduğu için gelip yaptırmayı zaten kendisi istiyor. Siz hani herhangi bir böyle bir hastaya bir çağrı ya da işte hatırlatma gibi bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü o kendisi zaten fark ediyor. Geri işte, geliyor. hocam benim işte günüm geldi deyip arıyor. İşte siz de randevu veriyorsunuz aslında. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Hüseyin Hocam ederim. çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi uzman doktor Hüseyin Metin'di. Kendisiyle migren botoksu hakkında konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.